NATO, tarihi, önemi ve günümüzdeki rolü. İki Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte dünya, iki kutuplu bir sisteme doğru evrildi. Bir tarafta Sovyetler Birliği ve onun ideolojik, askeri gücü, diğer tarafta ise Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa ülkeleri vardı. Savaşın yıkıcı etkileri Batı Avrupa'yı hem ekonomik hem de askeri açıdan zayıf bırakmıştı. Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa'da yayılmacı politikaları, özellikle Çekoslovakya'nın 1948'de tamamen Sovyet etkisine girmesi, Batılı devletlerde ciddi bir endişe yarattı. İşte bu ortamda ortak bir güvenlik şemsiyesi fikri doğdu. 4 Nisan 1949'da Washington Antlaşması imzalandı ve NATO kuruldu. 12 ülke, yani Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Belçika, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz ve Birleşik Krallık, ittifakın kurucu üyeleri oldular. NATO'nun kalbinde yer alan en önemli prensip, antlaşmanın 5. maddesidir. Bir üyeye yapılan saldırı, tüm üyelere yapılmış sayılır. Yani NATO, kolektif savunma ilkesine dayanır. Bu, dönemin şartlarında Batı Avrupa için bir güvenceydi. Amerika Birleşik Devletleri içinse Sovyet genişlemesini durdurmanın aracı. Soğuk Savaş, NATO'nun adeta varlık sebebiydi. İttifakın temel amacı Sovyetler Birliği'ni ve onun kontrol ettiği Doğu blokunu caydırmaktı. 1952'de NATO'ya Türkiye ve Yunanistan katıldı. Türkiye, coğrafi konumu sayesinde Karadeniz'den Orta Doğu'ya uzanan kritik bir stratejik noktada yer aldığı için NATO'nun güvenliği açısından çok önemliydi. 1955'te Batı Almanya'nın da katılımıyla Sovyetler Birliği kendi askeri paktını, yani Varşova Paktı'nı kurdu. Böylece dünya iki büyük askeri blok arasında bölünmüş oldu. Soğuk Savaş boyunca NATO, nükleer silahların caydırıcılığına büyük önem verdi. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'ya nükleer başlıklar yerleştirdi. Ayrıca dev tatbikatlar ve ortak savunma planları yapıldı. Buna karşılık ittifak içinde zaman zaman fikir ayrılıkları da yaşandı. Örneğin, Fransa 1966'da de Gaulle yönetiminde NATO'nun askeri kanadından çekildi ve 2009'a kadar bu yapıya tam olarak dönmedi. Bu durum, NATO'nun sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi tartışmalara da konu olduğunu gösterdi. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla NATO'nun varlığı sorgulandı. Artık Sovyet tehdidi yok. Peki NATO neden var? Sorusu sıkça gündeme geldi. Ancak NATO, kendini yeni güvenlik tehditlerine uyarlamaya başladı. 1990'lı yıllarda etnik çatışmalar, iç savaşlar ve terörizm, güvenlik gündeminin merkezine oturdu. Bu dönemde NATO, ilk kez Avrupa dışındaki operasyonlara yöneldi. 1990'larda Balkanlardaki krizler, NATO'nun yeni rolünü gösterdi. Bosna Savaşı'nda NATO hava operasyonları yaptı. 1999'da Kosova krizinde de askeri müdahalede bulundu. Aynı dönemde Doğu Avrupa'daki eski Varşova Paktı ülkeleri de NATO'ya katılmaya başladı. Polonya, Macaristan ve Çekya 1999'da, ardından Baltık ülkeleri, Romanya ve Bulgaristan 2004'te üye oldu. Böylece NATO, Soğuk Savaş'taki rakibinin eski etki alanına doğru genişledi. Bu genişleme, Rusya tarafından her zaman bir tehdit olarak görüldü. 11 Eylül 2001 saldırıları, NATO tarihinde bir dönüm noktasıdır. İlk kez antlaşmanın 5. maddesi işletildi. Yani bir üyeye, Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan saldırı, tüm ittifaka yapılmış kabul edildi. Bunun sonucunda NATO, Afganistan'da operasyon başlattı ve uzun yıllar boyunca bu ülkede aktif görev aldı. 2000'li yıllardan itibaren NATO, sadece Avrupa merkezli bir örgüt olmaktan çıkıp, küresel bir güvenlik aktörü haline geldi. Orta Doğu'da, Afrika'da, hatta korsanlıkla mücadelede bile görevler üstlendi. 2011'de Libya müdahalesi, NATO'nun tartışmalı operasyonlarından biri oldu. Bu müdahale bazı ülkelerce meşru görülse de, uzun vadeli sonuçları konusunda eleştiriler aldı. 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı, NATO'nun yeniden Rusya odaklı tehdit algısına dönmesine yol açtı. Baltık ülkelerinde ve Polonya'da NATO askeri varlığı güçlendirildi. 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı ise NATO'nun önemini yeniden artırdı. Ukrayna NATO üyesi olmasa da, ittifak Ukrayna'ya silah ve lojistik destek verdi. Doğu kanadındaki varlığını artırdı. Bu süreçte Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı gündeme geldi. Ve Finlandiya çoktan ittifaka dahil oldu. NATO, sadece güçlü bir askeri ittifak değil,
aynı zamanda çok tartışılan bir örgüttür. Öncelikle, Amerika Birleşik Devletleri'ne aşırı bağımlı olduğu eleştirisi yapılır. NATO'nun askeri gücünün büyük bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelir. Avrupa ülkelerinin yeterli savunma bütçesi ayırmadığı sıkça gündeme gelir. Amerika Birleşik Devletleri başkanları, defalarca Avrupalı müttefikleri daha fazla katkı yapmaya çağırmıştır. Bir diğer eleştiri, NATO'nun dünyanın jandarması gibi hareket etmesidir. Bazı operasyonların uluslararası hukuka uygun olmadığı iddia edilir. Libya müdahalesi veya Afganistan'daki uzun süreli varlık, bu tartışmaların örneklerindendir. Peki NATO bundan sonra nereye gidiyor? Dünya artık çok kutuplu bir sisteme doğru evriliyor. Rusya ve Çin'in yakınlaşması, Avrupa Birliği'nin kendi savunma politikalarını geliştirme isteği, NATO'nun geleceğini belirleyecek başlıca unsurlar arasında. Ayrıca klasik askeri tehditlerin yanında yeni güvenlik alanları da öne çıkıyor. Siber saldırılar, yapay zeka tabanlı savaş teknolojileri, uzay güvenliği. NATO, bu alanlarda stratejiler geliştirmeye başladı bile. NATO, 75 yılı aşkın süredir uluslararası sistemin en güçlü askeri ittifakı olarak varlığını sürdürüyor. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ni dengeleyen, 1990'larda etnik çatışmalara müdahale eden, 2000'lerde terörle mücadeleye odaklanan bu örgüt, günümüzde yeniden Rusya tehdidi karşısında kritik bir aktör haline geldi. Ama aynı zamanda, NATO'nun geleceği, yeni güvenlik tehditlerine ne kadar uyum sağlayacağına ve üyeler arasındaki siyasi uyumu ne ölçüde koruyacağına bağlı olacak. Videomuzu kapatırken sizlere şu soruyu bırakmak istiyorum. Sizce NATO, önümüzdeki 20 yılda daha da güçlenerek yoluna devam mı edecek, yoksa yerini farklı güvenlik yapıları mı alacak?